Tarihlerden 23 Haziran 2026 Salı. Bugün aylar süren planlamanın gerçeğe dönüştüğü, rotası tarihin kalbine çizilmiş bir yolculuğun ilk saniyeleri. Önümüzde henüz keşfedilmemiş onlarca sokak, suları masallarla dolu bir Venedik, Rönesans'ın mermerlerle şekillendiği bir Floransa, yer çekimine meydan okuyan bir Pisa ve tüm yolların çıktığı o ebedi şehir Roma var. Elimizde biletlerimiz, bu bilinmezliğin içine doğru havalanıyoruz. İstanbul üzerinden İtalya'nın o kızıl çatılarına uzanacak olan bu macera sadece bir tatil değil, tarihin içinde yapılacak teknik bir keşif olacak. Hazırlıklarımız tamam. Rotamız belli. Şimdi kemerleri bağlama ve bu büyük hikayenin ilk karesini kaydetme zamanı. Yolculuğumuz başlıyor. Evet, İtalya'ya hoş geldiniz. Şu an resmen Roma'dayız, havaalanında. Otobüsümüzün kalkmasını bekliyoruz. Evet, göstereyim tek tek. Birazdan otobüsümüz kalkacak. Sonra Roma Termini tren istasyonuna gideceğiz. O kadar büyük bir koşturmayla Vatikan'a ulaşmaya çalışıyoruz ki dakikalarla yarışıyoruz resmen. Metrodan indik, Scavi turuna ulaşmak için koşturuyoruz. İnşallah yetişiriz. Ve Vatikan'ın Bazilikası'nın kubbesi gözüktü. Meydana yaklaşıyoruz. İnanılmaz bir kalabalık var. Dünyanın dört bir tarafından turistler burayı ziyaret ediyorlar. Biz de burayı şimdi ilk kez görecek olmanın heyecanını şimdiden duyuyoruz içimizde. Vatikan Devleti'nin girişi. Ve Vatikan Meydanı. Vatikan Nekropol turu için kapının olduğu yere doğru yürüyoruz. O kadar dakikalarla yarışıyoruz ki şu an nefes nefese kaldık. Havada çok sıcak. 35 derece. Hadi hayırlısıyla şu turu bitirelim. Bu gördüğümüz yere çok özel insanlar, çok şanslı insanlar girebiliyor. Çünkü çok sınırlı sayıda biletle ziyaretçi alıyorlar içeri. Bugün Vatikan'ın o hayranlık uyandıran meydanından çok uzakta bambaşka bir boyuta iniyoruz. Ayaklarımızın tam altında yerin 5 ila 12 metre derinliğinde saklanan zamanın unuttuğu bir yeraltı şehri var. Vatikan Nekropolisi, yani bilinen adıyla Scavi. Burası sıradan bir turistik durak değil. Antik Roma'nın milattan sonra 1. yüzyıldan 4. yüzyıla uzanan o görkemli, gizemli ve bir o kadar da ürpertici pagan ve Hristiyan mezarlığı. Bugün bu nemli ve loş dehlizlere koruma önlemleri nedeniyle günde sadece 250 şanslı insanın girmesine izin veriliyor. Biz de o az sayıdaki fanilerden birisiyiz. Peki bu gizli dünya nasıl gün yüzüne çıktı? Her şey 1939 yılında Papa 11. Pius için bir mezar yeri hazırlanırken başladı. İşçiler zemini kazarken derinlere inen tuğla bir duvara rastladılar. Dönemin papası 12. Pius, 2. Dünya Savaşı'nın o karanlık günlerinde tarihin akışını değiştirecek gizli bir kazı emri verdi. 1940 ile 1949 yılları arasında süren o hummalı, zorlu arkeolojik kazılarda bilim insanları ve işçiler adeta iğneyle kuyu kazdı. Amaç, yüzyıllardır kulaktan kulağa yayılan o büyük iddiayı kanıtlamaktı. Hristiyanlığın kaderini belirleyen adamın, İsa'nın en yakın havarisi Aziz Petrus'un gerçek mezarını bulmak.
İmparator Nero'nun hemen yakınındaki hipodromunda ters çarmıha gerilerek şehit edilen Petrus'un bedeni o dönem gizlice bu tepeye gömülmüştü. Arkeologlar kazılar sırasında milattan sonra 150 yılına tarihlenen efsanevi bir yapıya ulaştılar. Kırmızı Duvar. Bu duvarın içindeki gizli bir duvar oyununda üzerinde antik Yunanca Petrus Eni, yani Petrus burada yazan grafitiler ve mor kumaşa sarılmış kemikler bulundu. İşte tam o an tarihin ve inancın birleştiği an oldu. İmparator Konstantin'in milattan sonra 324'te ilk bazilikayı neden tam olarak bu dik yamacın üzerine binlerce ton toprak yığarak inşa ettirdiğinin sırrı çözülmüştü. Çünkü her şey tam olarak da bu mezarın üzerine kurulmuştu. Dehlizlerin dar sokaklarında yürürken başınızı kaldırıp yukarı baktığınızda şu an tam üstümüzde koskoca Aziz Petrus Bazilikası'nın ana sunağının durduğunu bilmek. İnsanın göğsünü sıkıştıran, zaman algısını yok eden bir duygu. Yüzyılların sessizliğini taşıyan bu yeraltı şehrinden ayrılıp yeniden Roma'nın gün ışığına çıktığımızda geride bıraktığımız o derin sessizlik zihnimizde uzun süre yankılanmaya devam edecek. Evet, şu an bir kafeye oturduk. Margaritalarımızı Yeşim ısmarladı. Teşekkür ediyoruz. Evet, bugün bayağı yorulduk. Bayağı yorulduk. Daha gezilecek yerler var. Bakalım gücümüz yetecek mi? Turumuzu bitirdik. Şimdi Kutsal Melek Kalesi'ne doğru ilerliyoruz. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Kutsal Melek Kalesi'ne az kaldı. Yürüyoruz. Gerçekten çok güzel yer ya. İnsan tarihin içerisinde kaybolduğunu hissediyor. Tiber kıyısında yükselen bu devasa silindirik kütle, Roma'nın mimari dönüşümünün en sert örneği. Milattan sonra 135'te İmparator Hadrianus'un anıt mezarı olarak inşa edilen bu yapı, Orta Çağ'da papalık savunma sisteminin kalbi olan aşılmaz bir kaleye dönüştürüldü. 5 köşeli burçları ve Vatikan'a uzanan 800 metrelik gizli geçidiyle burası Roma'nın en güvenli noktasıydı. İşte bu askeri tahkimat 1489 yılında Osmanlı'nın sürgün şehzadesi Cem Sultan'ı da ağırladı. Fatih'in oğlu Cem, Avrupa siyasetinin en değerli rehini olarak bu soğuk mermer odalarda yıllarca bekledi. Şehzade Cem, bu görkemli yapının hem misafiri hem de altın kafesindeki mahkumu olarak tarihe geçti. Evet, basamaklara çıkmaya doyamadık. Kalenin zirvesine doğru şu an çıkmaya devam ediyoruz. Ve zirvedeyiz şu an. Evet, şimdi bir sürpriz açıklıyorum. Yarın nereye gezeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Nereye? Bakın arkamda bir kubbe var, gördünüz mü? Onun tam tepesine çıkacağız. Çıkacağız. Kutsal Melek Kalesi gezimiz bitti.
Şimdi İspanyol merdivenlerine doğru hareket ediyoruz. I understand, I understand. I don't know what it's done is O kadar acıkmıştık ki McDonald's'a attık kendimizi. Doyurduk karnımızı, şu an kendimize geldik. İspanyol meydanındayız. Ve ünlü İspanyol merdivenleri. 1725 yılında tamamlanan Roma'nın en zarif ve en mağrur basamakları. 135 basamaklı bu yolculuk, Trinita dei Monti Kilisesi'ne uzanan bir merdiven değil, sanki tarihin içinden gökyüzüne açılan bir kapıdır. Barok estetiğinin zirve yaptığı bu noktada her adımda Roma'nın ruhunu yeniden keşfediyoruz. I'm not a stand, I'm not a stand. I don't know what it's done is me for me. I'm never cry, I'm never white. No, my love is done is me. Popolo Meydanı. Roma'ya açılan o görkemli kapıdan tarihin içine süzülüyoruz. Piazza del Popolo. 16. yüzyılda bugünkü formuna kavuşan bu meydan, binlerce yıldır şehre kuzeyden girenlerin ilk durağıydı. Tam merkezdeki o devasa dikili taş ise tam 3000 yıllık bir Mısır mirası. İmparator Augustus tarafından getirilen bu taş, Roma'nın kadim gücünü gökyüzüne haykırıyor gibi. Vatikan müzeleri turumuz başlıyor. Gördüğünüz bu duvarlar Vatikan Devleti'nin sınırlarını belirten duvarlar. Ve şu gördüğünüz insanlar Vatikan müze bileti almayanlar, şu an almak için sıraya girenler saatlerce bekleyecekler. Bizim biletlerimiz vardı, online olarak almıştık. O yüzden şimdi sıra beklemeden gireceğimizi umuyoruz. Dünyanın en büyük sanat hazinelerinden birine ev sahipliği yapan Vatikan müzelerinin önündeyiz. Temelleri 1506 yılında Papa II. Julius tarafından atılan bu devasa koleksiyon, bugün 54 farklı galeriden oluşuyor. Giriş kapısının üzerindeki Michelangelo ve Rafael heykelleri, içeride sizi bekleyen Rönesans dehasının sessiz birer davetçisi gibi. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra içeri girdik. Dışarıdaki sıcaktan sonra burası acayip iyi geldi. Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeğini resmettiği freskin halı versiyonu diyelim. Çok güzel gerçekten. Burada çok büyük halılar var. Halıların büyüklüğünü anlayabilmeniz için şu an Yeşim'i görsele alayım. Bak, gir. Bak.
İtalyan heykeltıraş Arnaldo Pomodoro tarafından 1990 yılında tasarlanan bu bronz şaheser yaklaşık 4 metre çapındadır. Kendi ekseni etrafında dönebilen dış katmandaki derin çatlaklar, içerideki karmaşık ve mekanik bir çekirdeği açığa çıkarır. Bu zıtlık, dış dünyadaki sahte mükemmelliğin altındaki kırılganlığı ve modern yaşamın o kaotik iç yapısını simgeleyen sarsıcı bir mühendislik ve sanat harikasıdır. Rafael odalarına şu an giriş yaptık. Ama bu oda orası değil. Neredesin Athena okulu? Neredesin? Ve meşhur Athena okulu. Ya bunun önünde olduğuma inanamıyorum. Çok güzel gerçekten. Rafael oradan bakıyorsun bir de. Rönesans'ın dahi fırçası Rafael, 1511 yılında bu duvarlara sadece bir resim değil, insanlığın ortak hafızasını nakşetti. Tam merkezde gökyüzünü işaret eden Platon ile yeryüzünü gösteren Aristo, binlerce yıllık bir düşünce mirasının sessiz devleri gibi duruyor. Ancak bu görkemli kalabalığın içinde sağ alt köşede çok özel bir detay gizli. Genç Rafael, tüm bu antik çağ bilginlerinin arasına kendi portresini de yerleştirmiş. Mütevazi bir bakışla doğrudan bizlere, yani geleceğe bakıyor. Sanki yüzyıllar öncesinden şunu fısıldıyor. Ben de oradaydım. Ben de bu büyük arayışın bir parçasıydım. Rafael bu tek bir karede felsefenin ve sanatın kusursuz uyumunu bir araya getirirken bize gerçek güzelliğin, bilginin ve ışığın olduğu yerde olduğunu kanıtlıyor. ...120 metre boyunca uzanan bu altın koridor, 1580 yılında inşa edilen dünyanın en büyük coğrafi sanat eseridir. Duvarlardaki 40 devasa fresk, İtalya'nın o dönemdeki tüm bölgelerini birer birer gözler önüne seriyor. Başınızı yukarı kaldırdığınızda ise, tavanın o muazzam işlemeleriyle tarihin ve coğrafyanın nasıl tek bir ihtişamda birleştiğine şahitlik ediyorsunuz. Şimdi sessizliğin en derin, sanatın ise en gürültülü olduğu o mukaddes noktadayız. Sistine Şapeli. Başınızı yukarı kaldırdığınızda insanlık tarihinin en büyük dehası Michelangelo'nun 1508-1512 yılları arasında adeta gökyüzüne dokunarak yarattığı o muazzam tavanı görüyorsunuz. Tam merkezde Tanrı'nın parmağının Adem'e hayat verdiği o meşhur Adem'in yaratılışı freski, yaratılışın, varoluşun ve arayışın en saf halini fısıldıyor. Karşınızdaki o devasa duvarda ise Michelangelo'nun yaşlılık döneminde resmettiği son yargı yükseliyor. Her figürde bir acı, bir umut ve sonsuz bir devinim gizli. Burası sadece bir ibadethane değil, taşın ve boyanın ve ışığın, insan ruhunun en derin sorularına verdiği o görkemli cevaptır. Bu sessizlikte duyduğunuz tek şey, yüzyıllardır buraya sinmiş olan o devasa hayranlık. Burası sadece bir sanat galerisi değil,
Katolik dünyasının kalbinin attığı en mahrem noktadır. 15. yüzyılda Papa 4. Sixtus tarafından inşa ettirilen bu şapel, yüzyıllardır yeni papanın seçildiği konklav törenlerine ev sahipliği yapıyor. Kardinaller bu kapıların ardında dış dünyaya kapanır ve bacadan yükselecek o meşhur beyaz dumanı beklerler. Evet, gerçek bir mumya görüyoruz şu an. Kaç bin yıllık. Aynı ilk günkü gibi duruyor. Ve geldik Vatikan müzelerinin o görkemli vedasına. 1932 yılında Giuseppe Momo tarafından tasarlanan bu ikonik spiral merdiven, sanatın sonsuz döngüsünü temsil ediyor. Yukarıdan baktığınızda kusursuz bir salyangoz kabuğunu andıran bu çift sarmal yapı, girenlerle çıkanların birbirine çarpmadan süzüldüğü dahice bir mühendislik harikasıdır. Burası, tarihin derinliklerinden ayrılırken hafızalarımıza kazınan o son büyüleyici kare. Evet, şu an özel girişten Bazilika'ya giriyoruz. Su! Hadi dolduralım çeşmeden. Evet, özel girişimizden girdik. Vatikan Meydanı'na tekrar hoş bulduk. Barok mimarinin zirve noktası kabul edilen bu devasa meydan, 1656 ile 1667 yılları arasında Bernini tarafından tasarlanmıştır. Meydanın toplam uzunluğu 340, genişliği ise 240 metredir. Çevresini saran 4 sıra halindeki 284 sütun ve 88 paye toplamda 140 aziz heykelini taşımaktadır. Katolik dünyasının bu en önemli alanı, asırlardır farklı kültürlerden milyonlarca insanı buluşturuyor. Tarihin, inancın ve sanatın iç içe geçtiği bu meydan, Roma'nın en görkemli ve en çok ziyaret edilen kültürel eşiği. Bugün mühendislik tarihinin en cüretkar ve görkemli yapılarından birinin kalbine, Michelangelo'nun tasarladığı o heybetli Vatikan kubbesine tırmanıyoruz. Önümüzde asansörsüz, irade ve sabrın tam anlamıyla test edileceği tam 551 basamaklık dikey bir parkur var. Tırmanışın ilk etabı zeminden başlayıp kubbenin eteğindeki geniş açık hava terasına uzanan tam 231 basamaktan oluşuyor. Bu etap nispeten geniş merdivenleri ve yüksek tavanlarıyla size konforlu bir tırmanış sunuyor. Şu an Bazilika'nın yukarısına çıktık. Kubbe seviyesindeyiz. Bazilika'yı yukarıdan görecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Evet, şok olmayın sakın görünce. Yolculuğun ilk büyük ödülü ise bu etapın sonunda saklı. Terastan kubbenin içindeki o büyük balkona adım attığınızda Bernini'nin muazzam bronz baldakeni metrelerce aşağıda ihtişamıyla yükselirken etrafınızı saran o görkemli mavi altın şeritteki Latince yazılarla göz göze geliyorsunuz. Uzaktan küçük birer süsleme gibi görünen o harflerin aslında 2'şer metrelik devasa boyutlarda olduğunu fark etmek, buradaki mimari dehanın büyüklüğünü yüzünüzde çarpıyor.
Yukarıda uzaktan tek bir fırça darbesi gibi görünen o harika tavan süslemelerinin aslında milyonlarca küçük cam ve mermer mozaik parçasından oluştuğuna ilk kez bu kadar yakından, el mesafesinden şahit oluyorsunuz. Elimizde vantilatör. Şu an 320 basamaklık macera bizi bekliyor. Neresi? Kupola. Hadi bismillah. Fakat asıl mücadele terastan sonra başlayıp en tepeye, yani gözlem kulesine uzanan 320 basamaklık ikinci etapta sizi bekliyor. Burası artık asansör seçeneğinin tamamen bittiği, geri dönüşü olmayan bir irade sınavı. Evet, şu an 130. basamaktayız. Devam ediyoruz. Hadi devam. Kubbenin iç içe geçmiş iki tuğla kabuğunun arasındaki o gizemli ve daracık boşluğa girdiğiniz an atmosfer bıçak gibi değişiyor. Merdivenler o kadar daralıyor ki omuzlarınız tarihi tuğla duvarları sürtünmeye başlıyor, tavanlar alçalıyor. Evet, şu an ilginç bir yere geldik. Kubbenin dış çeperi eğik olduğu için burada merdivenler de yana yatmış durumda. Denge merkezimiz bozuldu. Kubbenin dışa doğru bükülen muazzam mimari eğimi yüzünden yer çekimi algınız alt üst oluyor ve vücudunuzu ister istemez sağa doğru eğik tutarak adeta duvara yaslanarak yürümek zorunda kalıyorsunuz. Halatlara tutunarak çıkılan ve spiral olarak dönen bu dik koridorlar her adımda sizi fiziksel sınırlarınızla yüzleştirirken yukarıdan gelen o hafif esinti zirveye olan merakınızı daha da kamçılıyor. Çıktık. Çıktık işte, Roma'nın en güzel manzarası burada. Allah! Hadi kim? Ve o son sarmal merdivenin bitimi. Daracık tünelden aniden gökyüzüne, gün ışığına ayak bastığınız o an ciğerlerinize dolan temiz havayla birlikte tüm o yorgunluk saniyeler içerisinde buharlaşıp uçuyor. Dünyanın en ikonik, en kusursuz manzarası tam karşınızda. Bernini'nin kollarını açmış o muazzam meydanı, Tiber Nehri, Roma'nın yedi tepesi ve tarihin tüm katmanları ayaklarınızın altında. Hemen herkesin her gün görebileceği bir manzara değil. Gerçekten verdiğimiz emeğin ve azmin sonucu paha biçilemez. Burası sadece şehrin en yüksek noktası değil belki ama aylar süren bilet kovalama, planlama ve irade ile yukarı çıkmak için verilen klostrofobik mücadelenin doyumsuz bir zafer duygusuna dönüştüğü o eşsiz zirve. Zaten Evet, her güzellik kısa sürüyor maalesef. Kubbe turumuz bitti ve aşağı doğru ineceğiz şimdi. İniş ne kadar zevkli. Kubbeden indik, şu an oturuyoruz, dinleniyoruz, bir duvara yaslandık. Kubbe hakkında şöyle bir düşüncelerimizi alalım hepimizin tek tek. Önce ben başlayayım. Başlangıçta bayağı bir korkmuştum. Çok video seyrettim buraya çıkarken. İnsanları seyrettim, analiz ettim. İnsanlar nefes nefese kalmışlar, yorulmuşlar falan ama bizler çok zorlanmadık açıkçası. Dediğim gibi iş başa düşünce insan her şeyin üstesinden geliyor. Evet Niceciğim, sen ne düşünüyorsun? Ben ilk orayı görünce bayağı beğendim. Yani bayağı değdi o manzara.
Yani Türkiye'de hiç bu kadar iyi bir manzara görmemiştim mesela yani. Her şey bedel. Çok güzel. Değdi. Harikaydı. Evet Evrimciğim, sen ne düşünüyorsun? Çıkış birazcık zordu ama gerçekten birazcık zordu. Daha fazlası değil. Ya. Manzara mükemmeldi. Çok beğendim ben. Çıkış Evet, çok Yeşil'cim, sen aşırı ne düşünüyorsun? zorlamadı. Çok keyifliydi. Roma'yı, Vatikan'ı o kadar yukarıdan görmek, şu Vatikan'ın tepesinde olmak mükemmel bir duyguydu. Teşekkür ederiz abime. Evet. Teşekkürler, ne demek ya. Teşekkür her zaman ederiz sizinle her yer hayatım. güzel. Merdivenlerden indik. Bazilikanın içerisine giriyoruz. Çok güzel bir giriş. Dünyanın en büyük bazilikasının eşiğinden içeri adım attığınızda sizi 186 metrelik uçsuz bucaksız bir uzunluk ve yaklaşık 45 metrelik bir tavan yüksekliği karşılıyor. 120 yılda tamamlanan bu muazzam yapı, Bramante'den Michelangelo'ya, Bernini'den Rafael'e kadar Rönesans ve Barok döneminin en büyük dehalarının ortak imzasını taşıyor. İncil'deki anlatıma göre Hazreti İsa, havarisi Petrus'a bakarak o tarihi sözü söyler. Sen Petrus'sun, kayasın ve ben kilisemi bu kayanın üzerine inşa edeceğim. İşte tam altımızda ana sunağın derinliklerinde Aziz Petrus'un mezarı yer alıyor. Mermer zeminlerden altın işlemeli tavanlara kadar her detay, insan elinin taş ve ışıkla buluştuğu o en görkemli noktayı simgeliyor. Michelangelo henüz 24 yaşındayken tek bir mermer bloğunu adeta canlandırarak bu mucizeyi yarattı. 1499 yılında tamamlanan Pieta, mermerin sertliğine rağmen kumaş kıvrımlarındaki o yumuşak doku ve anatomik kusursuzluğuyla Rönesans'ın zirve noktasıdır. Sanatçının ismini Meryem'in göğsündeki kuşağı kazıyarak imzaladığı tek eseri olması, bu başyapıtı tarih boyunca eşsiz kılan en özel detaydır. Dünyanın en büyük bronz yapısı olan bu devasa sunak, 1633 yılında genç dahi Bernini tarafından tamamlanmıştır. Yaklaşık 29 metre yüksekliğindeki bu anıt, tam 63 ton bronz kullanılarak inşa edilmiştir. Boğumlu sütunları üzerindeki arı figürleri, yapıyı yaptıran Barberini ailesinin simgesidir. Aziz Petrus'un mezarının tam üzerinde yükselen bu görkemli eser, barok sanatının ihtişamını ve dikey hareketini simgeleyen eşsiz bir mühendislik harikasıdır. Vatikan'dan ayrılırken gerimizde insan elinden çıkan o muazzam işçiliğin ve estetiğin izlerini bırakıyoruz. Taşın nasıl bir sanat eserine dönüştüğünü ve tarihin nasıl mühürlendiğini gördüğümüz bu yolculuk, hafızalarımızda silinmez birer kare olarak kalacak. Trevi Çeşmesi'ne, yani Aşıklar Çeşmesi'ne gitmeye karar verdik. Yaklaşık 50-60 metre kadar kaldı. Ve Aşk Çeşmesi'ne geldik. Meraklı gözler hemen alanı kontrol ediyor. Evet, ilk izlenimlerinizi alabilir miyim? Mükemmel. Çok güzel. Nasıl Nice? Aşıklar Çeşmesi olarak da bildiğimiz Trevi Çeşmesi'ndeki Trevi kelimesi aslında İtalyanca'da Trevie,
yani 3 yol kelimesinden türetilmiştir. Çeşme, Roma'nın 3 ana caddesinin tam kesiştiği noktada yer alır. Çeşme Kolezyum'un da ana malzemesi olan traverten taşından yapılmıştır. 26 metre yüksekliği ve 50 metre genişliği ile dünyanın en büyük barok çeşmelerinden birisidir. Gelenek gereği sağ elinle sol omzunun üzerinden havuza atılan o madeni paralar teknik bir operasyonla her sabah erkenden toplanır. Günde ortalama 3.000 euro değerindeki madeni para birikir. Bu paralar doğrudan yardım kuruluşlarına bağışlanır ve Roma'daki ihtiyaç sahipleri için kullanılır. Yani atılan her para aslında şehrin sosyal dokusuna bir katkıdır. Günaydın. Bugün 25 Haziran. 3. günümüz. Saat 7.55'te trenimiz var. Venedik'e gideceğiz. O yüzden Termini tren istasyonuna geldik. Sabah bayağı bir yoğun bir koşuşturmayla anca yetişebildik. Şimdi trenimizin peronunun belirlenmesini bekliyoruz. Roma Termini istasyonundan kuzeye, Kanallar şehri Venedik'e doğru birazdan hareket edeceğiz. Önümüzdeki bu mühendislik harikası, Alstom şirketi tarafından üretilen yüksek hızlı AGV 575 serisidir. Saatte 300 km hıza ulaşabilen bu teknoloji, aerodinamik tasarımı ve gelişmiş motor yapısıyla Avrupa raylarının en modern ve en çevreci trenlerinden birisi. Koyu kırmızı İtalyan şıklığını, hızıyla da modern mühendisliği temsil eden Italo Treno ile İtalya'nın eşsiz manzaralarını izlemek için şimdi trenimize biniyoruz. Kadim Roma şehrinden ayrılıp kuzeyin kanallarına doğru saatte 300 km hızla süzülüyoruz. Pencereden akıp giden bu uçsuz bucaksız yeşillik İtalya'nın kalbi. Bir yanda orta çağdan kalma taş köyler, diğer yanda modern tarımın izleri. Italo Treno'nun bu sessiz süzülüşünde zamanın nasıl geçtiğini anlamak imkansız. Her saniye, her kare bizi biraz daha Venedik'in o büyülü atmosferine yaklaştırıyor. Raylarının ritmiyle İtalya'yı bir uçtan bir uca izlemek gerçek bir görsel şölen. Evet, Venedik'e geldik gençler. Geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Trenimizden indik. Şimdi Venedik kanallarına doğru yürüyeceğiz. İstasyonun kapıları aralandığında modern zamanlar geride kalıyor ve bizi asırlık bir rüya karşılıyor. Venedik. Büyük kanalın o kendine has kokusu, suyun üzerinde süzülen vaporettolar ve karşı kıyıda yükselen San Piccolo Kilisesi'nin o devasa yeşil kubbesi. Burası sokakların yerini kanallara, gürültünün yerini su şırıltısına bıraktığı dünyanın en zarif su labirenti. Zamanın durduğu, mermerin suyla dans ettiği o eşsiz başlangıç noktasındayız. Venedik'e hoş bulduk. Harika bir yer gerçekten. Hayal ettiğimizin çok ötesinde güzel manzaralar görüyoruz. Gondollar, insanlar. Şu an Vaporetto'ya bindik. San Marco meydanına doğru ilerliyoruz. Ama sıra beklerken bayağı yorulduk. Yaklaşık 40 dakika kadar bekledik sıcakta.
O da tatilimizin bir ufak bir anısı olmuş olsun artık. İstasyondan ayrılıp dünyanın en güzel su yoluna Büyük Kanal'ın o muazzam akışına kendimizi bırakıyoruz. Vaporetto ağır ağır süzülürken sağımızda ve solumuzda yükselen o asırlık saraylar sanki suyun içinden fışkıran birer mermer dantel gibi. Her köşe başında, her kanal girişinde başka bir yüzyılın hikayesi fısıldanıyor kulağımıza. Işığın su üzerindeki dansı ve nefes kesen bu manzara bizi adım adım Venedik'in kalbine, San Marco meydanına taşıyor. İnsan bu görkem karşısında sadece susmak ve bu rüyanın tadını çıkarmak istiyor. Non ci specchiano la vita nel tuo nome, se non ha vista me la rita del mio cuore, se non si cadi più di me. Ogni promessa che mi fassi te, ogni promessa che mi fassi te, è il tuo memento che non sassi te, è il tuo memento di te. La 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 la. Ogni tuo amore mi fa settenere, sento che esiste tenere ogni tuo cuore senza parlare come te. Non c'è più finito amore che posso mentire, non teme nostro capire. Deniz seviyesinden sadece birkaç santimetre yükseklikte Venedik'in kalbi San Marco meydanındayız. Kare formuna yakın bu devasa alan, Bizans, Gotik ve Rönesans mimarisinin eşsiz bir sentezidir. Tam karşımızda 5 kubbesi ve altın mozaikleriyle yükselen Aziz Marco Bazilikası, doğunun ihtişamını batıya taşıyor. Yanı başında pembe mermer işçiliğiyle dikkat çeken Dükler Sarayı, Venedik gotik sanatının zirve noktasıdır. 98 metre yüksekliğindeki Çan Kulesi ise yüzyıllardır hem denizcilere bir fener hem de şehre bir gözlem kulesi olarak hizmet veren devasa bir mühendislik abidesidir. Ve birazdan en tepesine çıkacağımız San Marco Çan Kulesi. Şu an Venedik'in gökyüzüyle buluştuğu o en yüksek noktadayız. Adriyatik denizinin rüzgarı yüzümüze çarparken ayaklarımızın altında asırlık bir masal, kızıl kiremitli çatılardan örülmüş bir labirent gibi uzanıyor. Büyük Kanal'ın o nazlı kavislerini, San Marco'nun altın kubbelerini ve uzaklarda denizin ortasında birer inci gibi parlayan adaları izlerken insan zamanın ne kadar göreceli olduğunu bir kez daha anlıyor. Yüzyıllardır suya direnen bu muazzam şehir, buradan bakınca ne kadar kırılgan ama bir o kadar da sarsılmaz görünüyor. San Marco Çan Kulesi'nin üstündeyiz. Şu an Venedik manzarasını seyrediyoruz. Gerçekten büyüleyici bir manzara. Altımızda San Marco Kilisesi, San Marco Meydanı, Dükler Sarayı ve gemiler, tekneler. Kalbinin ritmiyle rüzgarın sesinin birbirine karıştığı bu sessizlikte Venedik bize sadece bir manzara değil,
yaşanmışlıklarla dolu çok güzel bir ruh sunuyor. Tarih 1792. Venedik'in suları üzerinde bir sanat mabedi inşa edildi. Adına Teatro La Fenice dediler. Yani Anka Kuşu. Bu bina tam 3 kez alevlere teslim oldu ama her seferinde küllerinden daha görkemli, daha mağrur bir şekilde yeniden doğdu. Burası sadece bir opera binası değil, Rossini'nin heyecanının, Verdi'nin dehasının ve notaların ölümsüzlüğünün kanıtı. Bir ses sanatçısı olarak şu an bu sahnede nefes almak, benim için tarihe tanıklık etmek gibi. Takvimler 1963'ü gösteriyordu. Genç, henüz kimsenin tanımadığı bir tenör, Ankara Devlet Operası'nın sınavlarına girmiş ve maalesef yetersiz bulunarak geri çevrilmişti. Evet, o isim Luciano Pavarotti'den başkası değildi. Ankara'nın kapıları ona kapandığında kader onu tam da buraya, Venedik'in kalbine getirdi. Ankara'nın bize vermediği o ses, ilk büyük çıkışını tam da bu sahnede, La Fenice'te yaptı. Bugün burada onun izini sürerken aslında müziğin sınır tanımayan gücünü hissediyorum. Bir ses sanatçısı olarak onun kıymetini geç anlayan başkentimizden buraya selamlarımı ve hayranlığımı getiriyorum. Verdi'nin Rigoletto'sunun dünyada ilk kez duyulduğu bu at nalı formundaki salon, şimdi bizim tanıklığımıza ve hayallerimize ev sahipliği yapıyor. Müziğin olduğu yerde hiçbir yetenek gizli kalmaz. Tıpkı bu bina gibi. Gerçek sanat her zaman küllerinden doğar. Büyük kanalın ana arterlerinden çıkıp Venedik'in o meşhur labirent kanallarına süzülüyoruz. Burası yüzyıllardır değişmeyen bir ulaşım düzeninin ve suyla iç içe geçmiş bir yaşamın merkezi. Siyahın asaletiyle özdeşleşen gondollar, asimetrik gövdeleri ve özel mühendislikleriyle bu dar sularda sessizce yol alıyor. Bir yanda mermer binaların suya değen yorgun yüzeyleri, diğer yanda kürek seslerinin yankılandığı o kendine has huzur. Venedik, her sokağında ve her kanal dönüşünde bize zamana direnen o eşsiz mimarisini ve hikayesini anlatıyor. Evet bakın. Bir şey söyleyeyim mi size? San Marco'dan, yani San Marco'nun şurasına gelseymişiz bundan oraya geçebiliyormuşuz bence. Ama ben o yürüyüş yolunu bilerek işte yürüyeyim, kanalların üzerinde yürüyelim Zaten dedim. yürümüş olduk. 2 kere yürümek sıkıntıydı zaten. Bir kere yürümek. Hayatım bak.
Dükler Sarayı ile yeni hapishaneyi birbirine bağlayan bu kapalı koridor, 1600 yılında Antonio Contino tarafından inşa edilen barok bir şaheserdir. Beyaz kireç taşından yapılan köprünün üzerindeki o küçük pencereler, mahkumların hücrelerine gitmeden önce Venedik'in o eşsiz lagününü son kez görebildikleri tek noktaydı. İsmini buradan geçenlerin derin iç çekişlerinden alan bu yapı, mermer işçiliğiyle zarafeti, işleviyle ise Venedik'in o sarsılmaz ve katı adalet tarihini simgeliyor. Büyük kanalın en dar noktasında Venedik'in kalbine birbirine bağlayan o asırlık taşa adım atıyoruz. Rialto Köprüsü. 1591 yılında tamamlanan bu yapı, tek bir kemer üzerine inşa edilen dahiyane mühendisliğiyle yüzyıllardır suya ve zamana direniyor. Altından süzülen vaporettoları, üzerindeki tarihi dükkanları ve mermer korkuluklarından izlenen o eşsiz kanal manzarasını düşündüğümüzde, Rialto Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Venedik'in ticaret ve estetik hafızasının ta kendisidir. Venedik'i yaşamak harikaydı ama her yeri gezmek maalesef mümkün olmadı. Zamanı ve enerjimizi ne kadar doğru yönetmeye çalışsak da San Marco Bazilikası'nın ihtişamını, Dükler Sarayı'nın tarihini ve San Rocco'nun büyüleyici atmosferini arkamızda bırakmak maalesef burun sızlattı. San Pantolon Kilisesi'nin o meşhur tavanına bakamadan, Murano ve Burano'nun renkli dünyasına geçemeden veda ediyoruz. Olsun, demek ki Venedik'le yarım kalan bir hesabımız, geri dönmek için güzel nedenlerimiz var. Günaydınlar. Bugün 4. gün. 26 Haziran Cuma. Venedik'te güne başlıyoruz. Bugünkü yolculuğumuz Floransa. Floransa'da tarihi yapıları, müzeleri ve Floransa tarihini araştıracağımız yoğun bir gün olacak. Herkese şimdiden iyi seyahatler, iyi tatiller. Ve işte o an geldi. Venedik'in suyla örülmüş masalından ayrılma vakti. Arkamızda büyük kanalın o nazlı akışını, dar sokaklarda yankılanan ayak seslerimizi ve asırlık sarayların gölgesini bırakıyoruz. Bu şehir insana sadece bir manzara değil, zamanın ötesinde bir ruh fısıldıyor. Şimdi Santa Lucia'nın rayları bizi bir başka hikayeye, Floransa'ya taşısa da kalbimizin bir köşesini bu suların serinliğinde bırakıyoruz. Elveda mermerin suyla dans ettiği şehir. Bir gün aynı durakta aynı heyecanla yeniden buluşmak temennisiyle. Arrivederci Venezia. Adriyatik'in serin sularına ve Venedik'in o asırlık masalına veda ettik. Şimdi rayların üzerinde kuzeyin kanallarından Toskana'nın kızıl güneşine doğru saatte 300 kilometre hızla süzülüyoruz. Altımızda kırmızı rengiyle Italo treni bizi sadece bir şehirden diğerine değil, Bizans estetiğinden Rönesans'ın o görkemli dünyasına taşıyor. Pencereden akıp giden bu yeşil manzara, birazdan yerini Floransa'nın o meşhur kızıl kubbelerine ve dar mermer sokaklarına bırakacak. Yeni bir hikaye başlamak üzere. İstikamet, Firenze. Dove no, dove nivellati do cielo, il melodia di
cose perito. Venedik'in su kanallarından sonra şimdi Rönesans'ın mermer ve taşla örülmüş kalbi Floransa'dayız. Floransa'ya hoş geldiniz. Santa Maria Novella istasyonunun o modern hatlarından sıyrılıp şehrin dar ve tarih kokan sokaklarına kendimizi bırakıyoruz. Burada her adım bizi Michelangelo'nun, Leonardo'nun ve Medici ailesinin ayak izlerine biraz daha yaklaştırıyor. Havada taze deri kokusu, uzaktan yükselen kilise çanları ve karşımıza çıkmayı bekleyen o devasa kızıl kubbe. Floransa bizi sadece bir şehir olarak değil, yaşayan dev bir müze olarak selamlıyor. O zaman keşif başlasın. A confine del nostro amor, e non divento che ti posa, non vive che mi posa. Bugün Rönesans'ın kalbinde Floransa'yı Floransa yapan o efsanevi ailenin Medicilerin ebedi istirahatgahındayız. San Lorenzo Müzesi bünyesindeki Medici şapelleri, teknik zekanın ve sanatsal ihtişamın gücü nasıl bir ölümsüzlüğe dönüştürebileceğinin en somut kanıtı. İlk adımda bizi karşılayan Prensler Şapeli, dünyanın en pahalı ham maddelerinden olan yarı değerli taşlar ve renkli mermerlerle kaplı muhteşem kubbesiyle adeta gözümüzü kamaştırıyor. Ailenin mutlak gücünü iliklerimize kadar hissettiriyor. Dov'era preso che mi fai la mia vita veloce? Me cosa peso che mi fai ritrosa che non ti mai in amore che non tomerà. Ancak hemen yan tarafa Michelangelo'nun tasarladığı yeni sakristiye geçtiğimizde o şatafat yerini insanı çarpan sarsıcı bir sessizliğe bırakıyor. Michelangelo'nun mimari ve heykel sanatını kusursuz bir matematikle birleştirdiği bu loş mekanda Medici mezarlarının üzerindeki o meşhur gece ve gündüz, şafak ve gün batımı heykelleriyle karşı karşıyayız. Floransa'nın o zarif Rönesans sokaklarında yürürken birden önünüzü kesen büyük ve ürkütücü bir ortaçağ kalesiyle sarsılıyorsunuz. Bargello Müzesi. Teknik olarak 1255 yılında inşa edilen bu heybetli yapı Floransa'nın en eski kamu binasıdır ve yüzyıllar boyunca belediye sarayı, hapishane, infaz merkezi ve emniyet müdürlüğü olarak kullanılmıştır. Bir zamanlar idam mahkumlarının çığlıklarının yankılandığı o karanlık dehlizler, bugün heykel sanatının dünyadaki en rafine, en zarif şaheserlerine ev sahipliği yapıyor. Donatello'nun o meşhur zarafet ve cesaret fışkıran bronz Davut heykeliyle yüz yüze geldiğinizde zaman algınızı tamamen kaybediyorsunuz. Bargello Müzesi, taşın soğukluğu ile sanatın sıcaklığının, ölümün gölgesi ile dehanın ölümsüzlüğünün tek bir çatıda buluştuğu, Floransa'nın en şaşırtıcı ve en büyüleyici tezatlar abidesi.
Floransa'nın en sarsıcı yapılarından biri olan Santa Croce Bazilikası, sadece gotik mimarinin muazzam bir örneği değil, aynı zamanda insanlık tarihini, bilimini ve sanatını şekillendiren dehaların yan yana yattığı bir panteondur. İtalyan şair Ugo Foscolo'nun burayı İtalyan ihtişamının tapınağı olarak adlandırması boşuna değildir. Bu kutsal çatının altında yürürken her adımda tarihin en büyük zihinlerinin fısıltıları sizi sarmaya başlar. Bazilikanın içinde en çok dikkat çeken anıtsal mezarlardan biri modern bilimin babası Galileo Galilei'ye aittir. Hikayesi ise tam bir ironi ve geç kalmış adalet öyküsüdür. Galileo, dünya güneşin etrafında dönüyor dediği ve Kopernik'in teorilerini savunduğu için Engizisyon Mahkemesi tarafından sapkınlıkla suçlanmış, ömrünün son yıllarını ev hapsinde geçirmiş ve 1642'de ölmüştür. Kilise bir sapkının kutsal topraklara gömülmesine kesinlikle izin vermediği için bedeni uzun yıllar bazilikanın ücra küçük bir odasında gizlenmiştir. Ölümünden yaklaşık 95 yıl sonra bilim dünyası ve hayranları kiliseye geri adım attırmayı başarmış, Galileo'nun naaşı 1737'de büyük bir törenle Santa Croce'nin tam kalbine, bugünkü görkemli anıt mezarına taşınmıştır. Mezarda Galileo elinde teleskopuyla gökyüzüne bakarken tasvir edilmiştir. Sanki kilisenin tüm baskılarına inat, sonsuzluğa bakmaya devam etmektedir. İtalya'nın ve Rönesans'ın en büyük dehası Michelangelo da bu çatı altında uyumaktadır. Giorgio Vasari tarafından tasarlanan mezarının önünde 3 heykel ağlar. Resim, heykel ve mimari. Michelangelo en çok ürettiği ve kavga ettiği bu 3 sanat dalının gözyaşları arasında çok sevdiği Floransa toprağında huzur bulmuştur. Bu kilise sadece ölüleri barındırmaz, yaşayan zihinleri de ele geçirir. Fransız yazar Stendhal, 1817 yılında bu kilisenin kapısından içeri adım attığı an, insanlık tarihinin en sıra dışı psikolojik kırılmalarından birini yaşadı. Giotto'nun muazzam freskleri, tavanı kaplayan o ruhani gotik estetik ve duvarlardan üzerine doğru fısıldayan dehaların mezarları, Stendhal'ın üzerinde öyle bir ağırlıkla çöktü ki yazar estetik bir esaretin altına girdi. Kalbi göğsünden fırlayacak gibi çarpmaya başladı, dizlerinin bağı çözüldü, beyni bu yoğun deha ve güzellik karşısında aşırı duygu yüklemesi yaşadı ve yazar oracıkta baygınlık geçirdi. Tıp literatürüne Stendhal sendromu olarak geçen, yani insanın muazzam bir sanat karşısında büyülenip delirme eşiğine gelmesi durumu tam olarak bu kilisenin içinde doğmuştur. Burası estetiğin insan biyolojisini alt ettiği yerdir. Benim için Santa Croce'de bulunmanın asıl çarpıcı yanı sadece bir bazilika gezmek değil. İnsanlık düşüncesini, müziğini ve bilimini en üst perdeden inşa etmiş bu devasa dehalar korosuyla aynı frekansta buluştuğumuzu hissetmek. Michelangelo'nun mermer fısıltılarını, Rossini'nin o neşeli notalarını ve Galileo'nun dik duruşunu tek bir çatı altında hemen yanı başımızda hissetmek insanı tarifsiz bir sanatsal esarete sürüklüyor. Onların burada yan yana uyuduğunu görmek, Stendhal'ı büyüleyen o duygu yoğunluğunun nedenini çok iyi açıklıyor. Burası insanın kendi sınırlarıyla, sanatın ise sonsuzluğuyla yüzleştiği o muazzam durak. Ve işte geldik Floransa seyahatimizin en büyük, en heyecan verici ve en görkemli durağına.
Galleria dell'Accademia ve insanlık tarihinin en kusursuz heykeli sayılan Michelangelo'nun mucizesi Davut heykeli. Müzenin o loş ve uzun koridorundan geçip kubbeli ana salona adım attığımız an, tüm spot ışıklarının altında yükselen o 5,17 metrelik beyaz devle yüz yüze geliyorsunuz. Tam o noktada kelimeler bitiyor. İnsanı sarsıcı bir hayranlık ve teknik şaşkınlık esir alıyor. Aslında teknik olarak bu heykelin arkasında muazzam bir irade ve deha öyküsü saklı. Michelangelo'dan onlarca yıl önce başka heykeltıraşlar bu dev mermer blok üzerinde çalışmayı denemiş, ancak mermerin kalitesiz ve çok damarlı ve kırılgan olduğunu söyleyerek işi yarım bırakmışlardı. Floransa'da çok büyük olarak bilinen bu sorunlu taş tam 40 yıl boyunca bir kenarda atıl kaldı. 1501 yılında henüz daha 26 yaşında olan genç Michelangelo bu meydan okumayı kabul etti. Kimsenin dönüp bakmadığı, ortasından çatlak olan o mermeri adeta bir cerrah hassasiyetiyle tam 3 yıl boyunca yonttu. Onun felsefesi çok netti. Davut zaten o mermerin içinde saklıydı, ben sadece onun etrafındaki fazlalıkları kaldırdım. Heykelin etrafında dönerken mermerin sert bir taş olduğunu tamamen unutuyorsunuz. Michelangelo anatomiyi o kadar uç bir noktada işlemiş ki, Davut'un sağ elinin arkasındaki damarların şişkinliği, boynundaki şah damarının gerginliği ve sırt kaslarının anatomik doğruluğu karşısında nutkunuz tutuluyor. Ancak bu eseri asıl eşsiz kılan Michelangelo'nun optik illüzyon dehasıdır. Heykelin başı ve sağ eli insan vücudunun normal oranlarına göre biraz daha büyüktür. Bu teknik olarak bir hata değil, dahice bir hesaptır. Heykel aslında Signore Meydanı'nda yüksek bir kaidenin üzerine konulacağı için aşağıdan yukarıya bakan insanların perspektif algısında Davut'un başı ve elleri tam oranında görünsün diye bilinçli olarak büyük tasarlanmıştır. 369 yıl bu meydanda sergilenen Davut heykeli daha sonra 1873 yılında korunması için Akademiya Müzesi'ne taşınmıştır. Tarih boyunca tüm sanatçılar Davut'u dev Golyat'ı öldürdükten sonra ayaklarının altında devin kafasıyla yani zafer anında tasvir etmişlerdi. Michelangelo ise ezberleri bozdu. O, Davut'un savaştan hemen önceki o gerilim dolu anını seçti. Davut'un gözlerinin içine tam karşıdan baktığınızda o mermer bakışların arkasındaki muazzam duygusal yükü hissediyorsunuz. Kaşları çatık, sol elindeki sapanı omzuna doğru kaldırmış, her an harekete geçmeye hazır bir kaplan gibi odaklanmış durumda. Gözlerinde korkunun zerresi yok. Aksine saf bir konsantrasyon, sarsılmaz bir inanç. Tiranlığa karşı duran özgür bir irade ve meydan okuma var. O dönem Floransa Cumhuriyeti için bu heykel, etraflarını saran güçlü düşmanlarına karşı küçük ama özgür Floransa halkının gücünü simgeliyordu. Bugün Akademiya Müzesi'nin o kubbesinin altında insan elinden çıkmış bu en narin ve en güçlü başyapıtın karşısında durmak, taşın nasıl can bulduğuna, bir dehanın mermeri nasıl nefes alan bir dosta dönüştürdüğüne şahit olmak demek. Floransa'nın kalbi tam olarak burada, Davut'un o sarsılmaz bakışlarında atıyor. İşte Floransa'nın kalbi, mimarinin ve inancın gökyüzüne uzanan o dev imzası. Santa Maria del Fiore, yani Duomo Katedrali. Yeşil, pembe ve beyaz mermerlerin bu eşsiz geometrisiyle karşılaştığınızda
Rönesans'ın neden burada doğduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Tam tepemizde Filippo Brunelleschi'nin imkansızı başararak inşa ettiği o devasa kızıl kubbe, yüzyıllardır şehrin her noktasından bir deniz feneri gibi yükseliyor. Ne bir iskelet ne de bir destek. Sadece dahiyane bir mühendislik ve sarsılmaz bir estetik. Burası sadece bir katedral değil, insan azminin taş ve tuğlayla yazılmış en görkemli eseri. Şimdi Floransa'nın en geniş ve canlı meydanındayız. Piazza della Repubblica, yani Cumhuriyet Meydanı. 19. yüzyıldaki kentsel dönüşümle bugünkü neoklasik formuna kavuşan bu meydan, görkemli zafer takı, tarihi edebiyat kafeleri ve çocuksu bir neşe saçan Antika atlı karıncasıyla şehrin buluşma noktası. Floransa'nın siyasi ruhuna ve gücün mermerle buluştuğu o meşhur meydana, Piazza della Signoria'ya adım atıyoruz. Burası yüzyıllardır Medici ailesinin görkemine ve şehrin en fırtınalı kararlarına şahitlik eden dev bir açık hava müzesi. Tam karşımızda kaleyi andıran ihtişamıyla Palazzo Vecchio, hemen yanında ise gökyüzüne meydan okuyan heykelleriyle Loggia dei Lanzi yükseliyor. Michelangelo'nun Davut'undan Neptün Çeşmesi'ne kadar her eser burada sadece sanatı değil, Floransa'nın o mağrur ve sarsılmaz kimliğini fısıldıyor. Floransa'da Rönesans ruhunun en yoğun yaşandığı yer, Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu tablosundan Da Vinci ve Michelangelo'nun başyapıtlarına ev sahipliği yapan Uffizi Galerisi'dir. Ancak seyahatimizdeki zaman sorunu yüzünden bu kez maalesef bu muazzam müzenin içini gezemiyor, bu paha biçilemez hazineyi dışarıdan selamlamakla yetiniyoruz. Floransa'nın en eski ve en sarsılmaz tanığına, Ponte Vecchio'ya, Vecchio Köprüsü'ne adım atıyoruz. 1345 yılında yeniden inşa edilen bu Orta Çağ şaheseri, Arno Nehri üzerindeki o karakteristik dükkanları ve asırlık sarı turuncu dokusuyla adeta suyun üzerinde asılı kalmış bir mücevher kutusu gibi. Eskiden kasapların ve balıkçıların seslerinin yankılandığı bu köprüde bugün altın ve pırlantanın parıltısı hakim. Her adımda altımızdan akıp giden Arno'nun ritmini, üzerimizde ise Medici ailesinin gizli geçitlerini görüyoruz. Burası sadece bir köprü değil, Floransa'nın ticaret ve mimari hafızası.
Floransa'nın tüm ihtişamını ayaklarımızın altına seren o eşsiz terastayız. Michelangelo Tepesi. Gün batarken gökyüzünün büründüğü kızıl renkler, Brunelleschi kubbesinden Ponte Vecchio'nun kemerlerine kadar tüm şehri adeta bir altın tozuna buluyor. 19. yüzyılda mimar Giuseppe Pocci tarafından şehre bir hediye olarak tasarlanan bu meydan, Michelangelo'nun dehasına bir saygı duruşu, Floransa'ya ise en güzel veda noktası. Aşağıda akan Arno Nehri'nin ışıltısı ve şehrin yavaş yavaş yanan ışıkları arasında Rönesans'ın kalbi bize bir kez daha ama bu kez yukarıdan sessizce bir masal anlatıyor. Rönesans'ın kalbi Floransa bizi büyüledi ama bu şehri tek bir güne sığdırmaya çalışmak zamana karşı verilen tatlı bir savaştı. Enerjimizi dengede tutmak adına o devasa Duomo Kilisesi'nin içini, Palazzo Vecchio'nun heybetini bir sonraki sefere ertelemek zorunda kaldık. Uffizi Galerisi'nin sanat dolu koridorları ve Porte Sante mezarlığının o mistik havası da aklımızın bir köşesinde kaldı. Floransa'ya doyamadık. Ama biliyoruz ki eksik kalan her rota yeni bir seyahatin ilk maddesidir. ...27 Haziran Cumartesi sabahı Floransa'daki yoğun programın ardından rotamızı batıya, Pisa'ya çeviriyoruz. Yaklaşık 1 saat sürecek olan bu tren yolculuğu, dünkü yorgunluğu atmak ve yeni gezi gönlümüze odaklanmak için en uygun zaman dilimi. Birazdan Pisa Merkez Tren Garı'nda bagajlarımızı teslim edip şehrin mimari mühendisliğiyle özdeşleşen Pisa Kulesi'nin de yer aldığı Mucizeler Meydanı'na doğru ilerleyeceğiz. Yer çekimine meydan okuyan o meşhur kulenin dibinde yeni maceralar bizleri bekliyor. İstikamet Pisa. Pisa Kulesi'nin ilk gözükeceği alana geldik. Evet, ben görmeye başladım. İşte Pisa Kulesi. Surların arasından sıyrılıp Mucizeler Meydanı'na adım attığınız o ilk an, zihniniz size küçük bir oyun oynuyor sanki. Fotoğraflarda binlerce kez gördüğünüz o beyaz kule tüm heybeti ve o akıl almaz eğimiyle karşınızda duruyor. 1773 yılında başlayan bu beyaz mermerin serüveni bugün yer çekimine ve zamana kafa tutan bir mühendislik bilmecesi olarak yükseliyor.
Ne hissediyorsun Yeşim? 16 yıl önce mi gelmiştin? Çok duygulandım. 16 yıl önce şu sokaktan yürüdüğümü hatırlıyorum. Heyecandan konuşamıyorum. Benim için çok özel bir an oldu. Kaç yaşındaydın geldiğinde? 14-15 falan. Canım ya. İyi, bir daha bak görmek nasip oldu, ne güzel. Bu beyaz yapının gökyüzündeki o keskin duruşu, altındaki zeminin zayıflığına rağmen teslim olmayan bir direnişin simgesi. Şaşkınlık ve hayranlık arası o ince çizgideyiz. Burası Pisa Kulesi. Çocukluğumuzdan beri tepesine çıkma hayalini kurduğumuz masal kahramanımız. Evet, şu an Pisa Kulesi'nin tepesine doğru çıkıyoruz. Yine çıkma konusundaki hünerlerimizi göstereceğiz birazdan. Sana mutlu haberim var. Öyle mi? Evet. Green Cup Water buldum. Oo, iyi, çok güzel. Yerdeki oyuklara dikkat edin. Herkes aynı yere, aynı şekilde bastığı için aynı yerden oyulmuşlar. Şimdi kuleye çıkmanın şöyle bir değişik durumu var. Kule yana yatık olduğu için denge merkezimiz her dönemeçte bozuluyor. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Hayatım, görüşlerin nedir? Çok güzel, harika. Harika. Yavaş yavaş. Hadi çıkalım. Vatikan'a çıktıktan sonra burası çerez gibi geldi bize. Çerez. Şu an Pisa Kulesi'nin en üstteki katının bir altın katındayız. Orayı da turluyoruz. Harika. Evet, burada biraz trafik sıkıştı. Çok dar bir yerdeyiz. İnenler zor iniyor, çıkanlar zor çıkıyor. Hadi bakalım. Evet, az kaldı. Rüzgar geliyor. Yerler nasıl oyulmuş? Yerler hem oyuk hem kayıyor. Az kaldı. Ve zirve. Woo! 294 basamağın o dik ve şaşırtıcı tırmanışından sonra nihayet Pisa Kulesi'nin zirvesindeyiz. Aşağıda Mucizeler Meydanı'nın o beyaz mermer geometrisi uzanırken burada tam 56 metre yükseklikte kulenin o meşhur 4 derecelik eğimiyle yüzleşiyoruz. Zihniniz düz bir zeminde durduğunuzu söylese de bedeniniz o imkansız açının yarattığı boşluk hissiyle savaşıyor. Kulenin eğikliğini şöyle size söyleyeyim. Bakın, tel örgülere bakın ve arkadaki şehir manzarasına bakın. Çevirdikçe tel örgü aşağı doğru iniyor. Şehir manzarası aynı şekilde kalıyor. Burası 1773 yılından beri yer çekimine kafa tutan o dahiyane mühendislik bilmecesinin en çıplak hali. Pisa şehri ayaklarımızın altında ama bizim gözümüz mermerin bu dik başlı ve zarif teslimiyetinde. Şaşkınlık ve hayranlık arası o ince çizgideyiz.
kalmış adın adın, cebinde bir tek numaran kalmış artık. Herkes için bir tadımlık. İstanbul seni hapsetmiş, eski bir namlu kaydetmiş. Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu şarkıyı söylemiş. Hoş geldin Gönül bahçeme. Elenenler oldu, bir tek biz kaldık. Hadi. Şimdi Mucizeler Meydanı'nda yer alan vaftizhanenin en tepesine çıkıyoruz. Eğer gerçekleşirse bir tane görevli gelecek. Bir şeyler mırıldanacak ve vaftizhanenin akustiğini test edecek. Burası akustik açısından son derece önemli bir yer. Bakalım olacak mı istediğimiz. Şimdi İtalya'nın en büyük vaftizhanesindeyiz. Ama burası sadece bir mimari şaheser değil, dev bir müzik enstrümanı. 1152 yılında yükselmeye başlayan bu dairesel yapının asıl sırrı, tepemizdeki çift kubbe sisteminde saklı. İçerideki piramit ve dışarıdaki küre öyle bir akustik yaratıyor ki, tek bir nota saniyelerce boşlukta asılı kalıyor. Adeta görünmez bir koro gibi çoğalıyor. Burada ses sadece bir titreşim değil, mermer duvarlar arasında yankılanan asırlık bir dua gibi. There's a voice I can't hear. I believe in me home. ...1063 yılında temelleri atılan bu dev kilise, Pisa'nın Romanesk mimarisinin dünyadaki öncüsüdür. Mimarlar Buscetto ve Rainaldo'nun imzasını taşıyan katedral, yerden yükselen 4 katlı sütunlu galerisi ve kör kemeriyle Avrupa mimarisinde yeni bir estetik dilin doğumunu simgeliyor. Burası Eğik Kule'nin asıl varlık sebebi ve Mucizeler Meydanı'nın merkezidir. Mucizeler Meydanı'nın o büyüleyici atmosferinden biraz sıyrılıp şehre tamamen farklı bir perspektiften bakmak isterseniz rotayı hemen meydanın yanı başındaki Mura di Pisa'ya yani tarihi şehir surlarına çevirmeniz gerekir.
Teknik olarak yapımına 1154 yılında başlanan bu surlar, Avrupa'nın en iyi korunmuş ve en eski ortaçağ şehir surlarından birisidir. Yaklaşık 11 metre yükseklikte yer alan ve kilometrelerce uzanan bu tarihi taş yol, günümüzde tamamen restore edilerek harika bir yüksek yürüyüş rotasına dönüştürülmüştür. Surların üzerine adım attığınız an Pisa seyahatiniz yepyeni bir boyut kazanır. Aşağıdaki kalabalığın gürültüsü geride kalırken siz ortaçağ askerlerinin yüzyıllar önce nöbet tuttuğu bu taş patikada adeta gökyüzünde yürür gibi şehri adımlarsınız. Bir yanınızda Mucizeler Meydanı'nın, katedralin ve o meşhur Pisa Kulesi'nin alışılagelmiş dışındaki heybetli geometrik açısı uzanırken, diğer yanınızda Pisa'nın gizli kalmış yemyeşil saray bahçeleri, labirent gibi sokakları ve karakteristik kiremit çatılı evleri size eşlik eder. Muradi Pisa, şehri sadece kulesiyle değil, tüm ortaçağ dokusuyla yukarıdan ve huzur içerisinde soluyabileceğiniz en sarsıcı, en keyifli yürüyüş deneyimidir. Kendime bir tane Pisa Kulesi heykeli aldım. Pisa'nın o bembeyaz mermer meydanını ve yerçekimiyle dalga geçen kulesini geride bırakıyoruz. Surların arasından ilk bakışta hissettiğimiz o şaşkınlık, şimdi yerini bir mühendislik mucizesine tanıklık etmenin huzuruna bıraktı. Katedralin asırlık akustiğinden kulenin o imkansız eğimine kadar Pisa, bize insan azminin ve estetiğin fizik kurallarıyla nasıl harmanlandığını gösterdi. Şimdi raylar bizi güneye, her yolun çıktığı o kadim merkeze, Roma'ya taşıyor. Bir yanda Toskana'nın yeşil kıyıları, diğer yanda bizi bekleyen Roma'nın imparatorluk görkemi. Yolculuk devam ediyor. ...28 Haziran Pazar sabahı. Roma'daki evimizden Porta Furba'nın yerel dokusundan ayrılıp antik dünyanın merkezine doğru süzülüyoruz. Şu an Kolezyum'a gidiyoruz. Sürücüsüz metroya bindik. Metro hattının ritmiyle şehrin katmanları arasında ilerlerken heyecanımız her durakta biraz daha artıyor. Hedefimiz taşın, kanın ve görkemli mühendisliğin 2000 yıllık sembolü Kolezyum. Şu an metronun içerisindeyiz. Birazdan Kolezyum'a doğru gideceğiz. Yeni yapılan bir metro burası. Metro C. Çalışmalar sırasında çıkan tarihi kalıntıları metronun içerisinde sergiliyorlar. Evet, yeni yapılan metro olduğunu söylemiştim. Gerçekten çok şık, çok güzel bir metro tasarımı var burada. Şimdi Kolezyum'u çok değişik bir açıdan görmeye gidiyoruz.
Gizli gözlem noktası. Kolezyumu şu an alttan görüyorsunuz. Kolezyum istasyonundan yeryüzüne çıktığımız o ilk an, tarihin en devasa arenası tüm heybetiyle bizi selamlayacak. Roma'nın sadece bir şehir değil, yaşayan bir müze olduğunu bugün o dev kemerlerin gölgesinde bir kez daha anlayacağız. Kayıt tuşu hazır. İmparatorluk bizi bekliyor. Gerçekten hava o kadar sıcak ki yürümekte bile zorlanıyor insan. Şimdi Michelangelo'nun yapmış olduğu ünlü Musa heykeli var. Ona doğru gidiyorum. Bizim kızlar sıcaktan dolayı epey yoruldular. Onlara dedim ki siz gelmeyin, ben giderim. Şimdi bakalım heykeli görebilecek miyiz? Burası dışarıdan oldukça sade fakat içinde insanlık tarihinin en sarsıcı başyapıtını saklıyor. Michelangelo'nun Musa heykeli. Michelangelo'nun 1500'lerin başında tamamladığı bu efsane figür, sert bir taşın nasıl ete, kemiğe ve saf duyguya dönüşebileceğinin dünyadaki en uç kanıtlarından bir tanesidir. Musa'nın sağ kolundaki şişen damarlar, kasların gerilimi ve giysisinin dökümlü kumaş kıvrımları mermer işçiliğinde teknik bir zirvedir. Oturan bir figür olmasına rağmen geriye doğru hamle yapan sol bacağı heykele her an ayağa kalkacakmış gibi müthiş bir dinamizm katar. Sanatçının heykel bittiğinde büyülenip elindeki çekici dizine vurarak "Neden konuşmuyorsun?" diye haykırdığı efsanesi tam olarak bu canlılık hissinden doğmuştur. Musa'nın kafasındaki o çok dikkat çeken iki boynuz aslında dinsel bir çeviri hatasından kaynaklanır. Tevrat'ın İbranice aslından Latince'ye yapılan erken dönem çevirilerinde Musa'nın Sina Dağı'ndan inerken yüzünden yayılan ışık hüzmeleri anlamındaki keren kelimesi benzerlik nedeniyle boynuz anlamına gelen karan ile karıştırılmıştır. Michelangelo da bu yerleşik İncil çevirisine sadık kalarak Musa'yı başından ışıklar değil, boynuzlar çıkarken tasvir etmiştir. O mermer gözlerin içine baktığınızda bir dehanın taşa sadece şekil vermediğini, onun içine koskoca bir ruhu hapsettiğini derinden hissediyorsunuz. Musa'nın o kudretli duruşuyla göz göze gelmek, sanatın mermeri bile nefes ettiren ölümsüz gücüyle yüzleştiğiniz en sarsıcı Roma deneyimidir. Dünyanın en büyük amfiteyatrosu Kolezyum'un tam önündeyiz. Milattan sonra 80 yılında tamamlanan bu dev yapı, Roma mühendisliğinin ulaştığı en uç noktayı temsil ediyor. 50.000 kişiyi aynı anda ağırlayabilen bu taş gövde, yaklaşık 2000 yıldır ayakta. Şimdi kemerlerin arasından geçip, Antik Roma'nın o meşhur arena atmosferine dahil oluyoruz. Şu an Kolezyum'un giriş kuyruğundayız. Birazdan barkodlarımız okunacak. O taş koridorlardan geçip Kolezyum'un kalbine adım attığınız an zaman algısı tamamen yok oluyor. 2000 yıllık bu taş devin kolları arasında durmak insanı tarifsiz bir ihtişam, hayranlık ve derin bir şaşkınlıkla sarsıyor. Bu büyüleyici atmosferin arkasında Roma'nın o akılcı teknik mühendisliği yatıyor. Milattan sonra 80 yılında tamamlanan bu amfiteyatro, Roma betonu, traverten ve tuğlanın kusursuz uyumuyla yükselmiştir. Kat kat yükselen kemerler, binanın ağırlığını hafifletirken estetik bir görkem sunar. Bugün üzeri açık olan o labirent gibi dehlizler, gladyatörlerin, vahşi hayvanların ve mekanik asansörlerin gizlendiği koskoca bir yeraltı fabrikasıydı. Evet, şu an Kolezyum'un üst katındayız. Gerçekten manzara büyüleyici. Yani 2000 yıl önce böyle bir yapının bu şekilde yapılıyor olması
Akıllara zarar. Kolezyumun bugünkü yaralı hali, doğanın ve bizzat insan elinin yarattığı büyük tahribatların bir sonucudur. 443 ve 1349 depremleriyle yapının güney cephesi çöktü. Orta Çağ ve Rönesans'ta ise burası adeta hazır bir taş ocağı olarak kullanıldı. Sökülen mermer ve travertenler, Roma'daki sarayların ve hatta Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın inşaatında malzeme yapıldı. Bu yağmalama 1749 yılında Papa 14. Benediktus'un burayı Hristiyan şehitlerinin kan döktüğü kutsal bir mekan ilan edip koruma altına almasıyla durduruldu. Bu büyük tahribatlara rağmen ayakta kalan Kolezyum, insanın ortak mirası olarak 2007 yılında dünya çapındaki oylamayla dünyanın yeni 7 harikasından biri seçildi. Petra ve Çin Seddi gibi antik yapılarla aynı listede yer alan bu anıt, insan iradesinin taşa kazınmış ölümsüzlüğünü temsil ediyor. Bu mühendisliğin kanlı amacının ve tarihin tam ortasında durup arenanın boşluğuna bakarken karmaşık bir duygu seli yükseliyor. Bir yanda mimari ihtişam karşısında büyülenirken, diğer yanda bu toprağa akan kanların, çığlıkların ürpertici gölgesini hissediyorsunuz. Üstten gidelim gel. Venezia Meydanı'nın merkezinde Birleşik İtalya'nın ilk kralı olan 2. Victoria Emanuele'e adanan dev anıtın önündeyiz. 1885 ve 1911 yılları arasında Giuseppe Sacconi tasarımıyla yükselen bu yapı, sütunları, görkemli çeşmeleri ve saf mermeriyle Roma'nın antik silüetine modern bir meydan okuma gibi. Tam ortada yükselen atlı heykel ve altındaki meçhul asker anıtı, İtalyan ulusal kimliğinin sarsılmaz simgeleri. Antik Roma'nın formu ile modern kentin kesiştiği bu nokta, İtalya'nın birliğini taşa kazınmış bir görkemle selamlıyor. Şu an Roma'nın sadece en yüksek noktalarından birinde değil, zamanın tam merkezindeyiz. 360 derecelik bu panoramada bir yanda imparatorların ayak izlerini taşıyan antik forum ve kolezyum, diğer yanda Rönesans'ın ihtişamıyla yükselen o devasa kubbeler. Bakışlarımızı batıya çevirdiğimizde Vatikan'ın kutsal silüeti, kuzeye baktığımızda ise modern hayatın ritmiyle atan Via del Corsa bizi selamlıyor. Roma, katman katman birikmiş bir insanlık mirası. Her dönemin bir sonrakine mermer ve tuğlayla el verdiği çok büyük bir açık hava sahnesi. Aşağıda akan hayat, yukarıda duran tarih. Burası ebedi şehir ünvanının neden sadece Roma'ya ait olduğunun en canlı ve en görkemli kanıtı. Roma'nın antik dokusundan modern yüzüne Porta di Roma alışveriş merkezine geldik. Ikea'dan Apple Store'a dünyaca ünlü markaların buluştuğu bu büyük kompleks, 150 bin metrekarelik alanıyla şehrin en büyük yaşam ve alışveriş merkezi.
Roma'nın ve İtalya'nın en büyük AVM'si Porta di Roma'ya geldik. Yaklaşık 50 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla. Cılkımız çıktı desek yeridir. O kadar sıcak ki hava. Yani 5 dakika güneşte durulmuyor. Hepimiz pert olmuş durumdayız. Evet bakın pertleri görüyorsunuz şu an. Bir tane şemsiyeli pert. Bir de burada var bir tane. Çok büyük bir markete girdik. Buradan dondurma almak istiyoruz ama dondurmanın yerini bulamadık. Kutu şeklinde yok. Market bu arada çok iyi. Değil mi Nice? Market harika. AVM'nin her yerine dondurma aradık bulamadık. En son McDonald's'ta bulduk. Yavrum dondurma yiyor şimdi. Nasıl, güzel mi tadı? Sen de ye. Tamam ver bakayım ben de yiyeyim. Çabuk erir bu bak. Şimdi istikamet neresi Nice? Ikea. Evet, Ikea'ya gidiyoruz bak. Evet, o kadar güzel bir serin ki burası. Ne yapıyoruz? Oturduğumuz yerde dondurma yiyoruz. Ikea, evinizin her şeyi. Evet, Nice ile marketten çıktık. Patlamış mısır aldı. Bakayım. Popcorn, Konat marka. Ben de 2 tane su aldığımı zannediyordum. Tabi okumamışım dışını. Bildiğim maden suyuymuş ama yazıyor. mineralle. Okumadan alırsan öyle olur tabii ki. Ama tadı çok güzel. Evet, bugün son günümüz İtalya'daki. Yarın Türkiye'ye döneceğiz. Bugün de bir şeyler... Biz bir baskı yapmıyoruz. Demin konuşmak istedim, konuşamadım. Ona gülüyorlar. Bugün İtalya'daki son günümüz. Bakalım sıcakta ne gibi eziyetler çekeceğiz bugün. Kuzum. Canım kızım benim. Republika Meydanı. Şimdi Pantheon'e doğru yürüyoruz. Çok güzel bir cadde. Yani 7 gün boyunca aşırı derecede yorulduk ama bugün sanki sıfırdan geziye başlıyormuş gibi dinçiz. Demek ki yorgunluklar geçiyor, alışıyoruz. İtalya'nın en önemli opera binası Teatro dell'Opera'ya geldik. Opera binasından sonra çok ünlü, Hristiyanlar için önemi yüksek olan bir bazilikaya doğru yürüyoruz. Bildiğim kadarıyla burada bir önceki Papa'nın mezarı var. Francis. Bazilika gerçekten çok büyük ve güzel gözüküyor. Bakalım içi nasıl? Evet, bahsettiğim yer bir önceki Papa Francis'in mezarı. Kendisi özellikle buraya defnedilmeyi vasiyet etmişmiş. Kiliseler bir ibadethane, aynı zamanda dinlenme yeri. Şekil 1A. Gerçekten çok özel bir günde geldik herhalde. Bugün Aziz Petrus ve Aziz Paulus günüymüş.
Hristiyanların kutsal kabul ettiği günlerden bir tanesi. Şu ihtişama bakın ya. Nasıl yapmışlar bunu? İnanılmaz. Şu an bir ayine denk geldik. Zannedersem ayin başlıyor. Yani kilisenin her tarafında bir sanat eseri var. Tavanlar, süslemeler, freskler, resimler, kubbe. Gerçekten harika. Günah çıkarma odaları birden fazla var. İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önüne geldik. Buradan yavaşça Pantheon'a doğru ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın girişini çekiyorum. Şu ana kadar bir uyarı almadık. Evet, güzellerim geliyor. Güzellerim arıza endam ediyorlar. İtalya Cumhurbaşkanı Sarayı merdivenlerinden böyle iniyorlar. Evet, saraydaki turumuz bitti. Şimdi güzel bir sokağa giriyoruz. Rapapapam papapapam 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 rapapapam papam 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 rapapapam papapapam 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 rapapapam papam pipam 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 papam papam. Ve tekrar Trevi Çeşmesi. Bir de gündüz görelim dedik. Dondurmalar yıkılıyor gerçekten. Dönüşte alalım buradan bir tane. Aynalı kilise olarak da bilinen Ignazio Kilisesi'ne geldik ama şansımızda dış cephesinde inşaat giydirmesi yapmışlar. Şimdi bu kiliseye giriyoruz. Şuradaki sırayı görüyorsunuz. Bu insanlar ne yapıyor? Zannedersem 1 ya da 2 euro karşılığında bu ayna yanıyor bakın. Etrafındaki ışıklar yanıyor. O sırada insanlar kendilerini çekiyor ve tavandaki ışıklarla beraber bir resim oluşturuyorlar. Bunu da Instagram'da paylaşıyorlar. Şu an dünyada çok popüler bir eylem bu. Bu tavanın bir özelliği var. Bunu tavanı resmeden ressam 3 boyutlu bir çizim tekniği geliştirmiş. Aslında tavan düz fakat çizdiği resimler 3 boyutlu gözüküyor. Çok enteresan gerçekten. Aynalı kiliseden çıktık. Şimdi Pantheon'a doğru yürüyoruz. Pantheon'u göreceğim için çok heyecanlıyım. Ve karşımızda Pantheon. Müthiş, gerçekten müthiş. 2000 yıl önce yapılan bir yapıdan bahsediyoruz. Nasıl ayakta durmuş sütunlar, inanılmaz. Alan her zaman olduğu gibi çok kalabalık. Roma'nın kalbinde yaklaşık 2000 yıldır ayakta kalan en korunmuş antik yapı olan Pantheon'dayız. Milattan sonra 125 yılında İmparator Hadrianus tarafından tamamlanan bu tapınak, Roma mühendisliğinin sınırlarını belirleyen bir başyapıt. Başımızı yukarı kaldırdığımızda gördüğümüz bu kubbe, 43 metre çapıyla günümüzde bile dünyanın çelik desteksiz en büyük beton kubbesi olma unvanını koruyor.
Yapının iç yüksekliği ile kubbe çapının birbirine eşit olması, iç mekana devasa bir kürenin sığabileceği kusursuz bir geometri yaratıyor. Tam tepedeki 9 metre uzunluğuyla okulus, yani göklerin gözü denen açıklık, binanın tek ışık kaynağı iken, zemin altındaki tahliye sistemi içeri giren yağmur suyunu teknik bir hassasiyetle yönetiyor ve dışarı atıyor. Burası antik dünyanın matematik ve mimariyi nasıl ölümsüzleştirdiğinin en somut kanıtı. Şu an bu kadim mabetin en sessiz, en dokunaklı köşesindeyim. Karşımda sadece 37 yıllık ömrüne sığdırdığı muhteşem eserleriyle dünyayı değiştiren, Vatikan'daki o meşhur Atina Okulu tablosuyla felsefeyi ve sanatı tek bir karede ölümsüzleştiren Raffaello Sanzio yatıyor. Raffaello buraya gömülmeyi vasiyet etmişti. Çünkü bu kusursuz kubbenin altını ölümsüzlüğün kapısı olarak görüyordu. Mezar taşında yazan o meşhur dize aslında her şeyi özetliyor. Doğa, o hayattayken kendisinden üstün olmasından korktu. O öldüğünde ise kendisiyle birlikte ölmekten korkuyor. Bugün burada Okulus'tan süzülen ışık onun mezarına düşerken fırçasındaki uyumun Pantheon'un binlerce yıllık taşlarıyla nasıl birleştiğini hissedebiliyoruz. Karşımızda Navona Meydanı. Evet, meydan burası. Burası İtalya'nın, daha doğrusu Roma'nın en meşhur meydanı. Bernini'nin 4 nehir çeşmesi. Şu an Roma'nın en canlı meydanlarından biri olan Navona Meydanı'ndayız. Bu elips formun sırrı tam altımızda yatan antik stadyumun izlerinde saklı. 1. yüzyılda atletizm oyunları için inşa edilen bu alan, 17. yüzyılda Bernini ve Borromini gibi dehaların eliyle barok bir şahesere dönüştü. Meydanın kalbindeki 4 nehir çeşmesi, o dönem bilinen 4 kıtayı devasa heykellerle simgelerken, ortadaki antik dikili taş, gökyüzüne uzanan bir güç sembolü. Mimari rekabetin suyun estetiğiyle buluştuğu bu noktada tarihin katmanları, mermer ve suyun eşsiz ritmiyle birleşiyor. Burası Roma'nın kentsel dönüşümünün en zarif ve teknik noktası. Navona Meydanı'nda Altın Kızlar. Ya şu olayı göstermek istiyorum. İnanılmaz bir şey. Navona Meydanı'ndayız. Akan sudan bütün şişelerimizi doldurduk ve su o kadar soğuk ki bulunmaz bir nimet sıcak yaz aylarında. Yani İtalya'da, Roma'da kesinlikle susuz kalmazsınız. Şöyle bir tatlıcıdan şöyle bir şey aldık. Bunun adı neydi Yeşim? Kanola. Kanola. Şimdi Navona Meydanı'na gidiyoruz ve bunu gömüyoruz. ...16. yüzyılın sonunda inşa edilen Şigi Sarayı, 1961 yılından bu yana İtalya Başbakanlık binası olarak hizmet veriyor. Colonna Meydanı üzerinde yükselen bu tarihi saray, Bakanlar Kurulu'nun toplandığı ve ülkenin kaderinin tayin edildiği siyasi merkezdir. Hemen önünde ise Roma'nın zaferlerini simgeleyen 2000 yıllık Marcus Aurelius sütunu nöbet tutuyor.
1922 yılında açılan bu tarihi galeri, adını romanın simge aktörü Alberto Sordi'den almıştır. Cam tavanları ve yer mozaikleriyle Avrupa'nın en zarif alışveriş pasajlarından biri kabul edilir. Via del Corso üzerindeki bu görkemli yapı, sadece bir ticaret merkezi değil, Roma'nın sivil ve politik hayatının da önemli bir buluşma noktasıdır. Oo, harika. Güle güle giy. Neler aldın, göster bakayım. Biri böyle gözüküyor. Bir de çok sportif bir insan olduğum için öyle bir şey. Güle güle giy. Roma'nın en kadim geleneklerinden biri olan La Girandola gösterisi için Tiber Nehri kıyısındayız. Kökleri 1481 yılına uzanan bu ışık şöleni, barutun sadece bir silah değil, bir sanat formuna dönüştüğü o eşsiz Rönesans mirası. Michelangelo'nun teknik dokunuşları ve Bernini'nin estetik vizyonuyla şekillenen bu havai fişek gösterisi, Kutsal Melek Kalesi'nin o sert askeri silüetiyle gökyüzünün muazzam buluşmasını temsil ediyor. Kalenin burçlarından fırlatılan her kıvılcım, ebedi şehrin geçmişine yakılan en parlak selam oluyor. Burası tarihin ateşle yazıldığı o muazzam sahne. Nice bak. Sıradayız. Yukarı çıkmaya çalışıyorum. Şöyle çeksene. Tamam, çekiyorum. Vay vay Fede, vay 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 vay. Şu kuyruğa bakın. Oha.
Herkese günaydın. Bugün 30 Haziran 2026. Bugün İtalya'dan ayrılıyoruz. Ayrılmadan önce kaldığımız evi şöyle bir tanıtmak istiyorum. Bu evimizdeki balkonlardan bir tanesi. Evet, evimizin mutfağı. Küçük bir mutfak ama her şey var. Mutfaktan çıkınca hemen yanında güzel bir mutfak masası var. Banyomuz gayet güzeldi. Çamaşır makinemiz ve meşhur asansörümüz. Kendisi çok küçük ve bir o kadar da korkutucu. Buradan böyle giriyoruz. Bu yatakta ben yattım. Burada şöyle bir küçük çekyat var. Klimamız. Burada güzel bir balkonumuz daha var. Oradan hemen döndükten sonra burada bir televizyon. Ve bizim kızların kaldığı oda burası. Tekli bir yatak. Çift kişilik bir yatak. Televizyon. Ve burada da bir balkon. Bu evin 3 tane balkonu var. Buradan çok güzel bir Roma manzarası izledik. Özellikle akşamları. Ve işte o kaçınılmaz an. Ankara'dan bir sabah mahmurluğuyla başladığımız bu yolculuk, şimdi kalbimizde biriktirdiğimiz binlerce kareyle bitmeye hazırlanıyor. Venedik'in kanallarında suyun aynasından yansıyan o sessiz masalı, Floransa'nın sokaklarında Rönesans'ın ihtişamıyla buluştuğumuz o mermer fısıltıları unutmak mümkün mü? Pisa'nın o imkansız eğikliğinde yer çekimine kafa tutarken hissettiğimiz o çocuksu şaşkınlık, şimdi Roma'nın antik taşlarında, Kolezyum'un gölgesinde ve Pantheon'un o devasa kubbesinin altında bir mutluluğa dönüştü. Şimdi Roma'dan gökyüzüne yükselirken bulutların arasından İtalya'nın o kızıl çatılarına son bir kez bakıyoruz. Ankara'daki huzurlu evimize döneceğiz belki ama ruhumuzun bir parçasını bu kadim şehirde, o daracık İtalyan sokaklarında bıraktık. Her yolun çıktığı Roma'ya, bu masalsı topraklara elbet bir gün yine sağlıkla ve yine aynı heyecanla inşallah diyerek yeniden dönme arzusundayız. Bu bir veda değil, sadece özlem dolu bir ara. Arrivederci İtalya, tekrar görüşene dek.
Her şey bir gün Avrupa ülkeleri başkentlerinin uçak seferlerini incelerken başladı. İspanya mı, Fransa mı, Avusturya mı, Almanya mı derken sanatın, tarihin ve Rönesans'ın başkenti İtalya diğerlerinin çok çok önünde yarışı kazandı. Uygun bilet ise karşımda duruyordu. Sürpriz yapmayı severim. Biletleri aldım ve bizimkilere bu sevinçli haberi yılbaşı gecesi verdim. Her şey çok güzeldi ama olay biletleri alınca tabii ki bitmemişti. Ciddi bir hazırlık süreci beni bekliyordu. Burada en çok yararlandığım uygulamalar Google Earth ve Gemini yapay zeka modeli oldu. Gemini'yi bir kişisel asistan olarak kullanıyor, aklımda olan her şeyi ona soruyordum. Kendisiyle olan yazışmalarımızı tekrar kaleme alsam kalın bir hikaye kitabı olurdu herhalde. Öncelikle 8 günlük gezi süremizin hangi şehirleri kapsaması gerektiğiyle ilgili bir plan yaptım ve sonunda 4 şehir belirledim. Venedik, Floransa, Pisa ve her yolun ona çıktığı Roma. Sonra bu şehirlerin içinde görmemiz gereken en önemli turistik lokasyonları Google Earth üzerinde işaretledim. O kadar çok yer işareti vardı ki bunlar arasında yürüyüş rotaları oluşturmam gerekiyordu. Gezi programı yaparken en belirleyici olan ise yürüme enerjimizi sağlamak için günlük adım sayılarımızı hesaplamak oldu. Buna göre bazı yerleri belirleyip çoğu yeri de programdan çıkardım. İlk olarak konaklama sorununu halletmeye çalıştım. Haftalar süren araştırmalarım ve sonunda Booking.com sitesinden Roma'da metroya sadece 10 metre mesafede bir ev kiraladım. Sonra bu araştırmalarımı sırasıyla Venedik ve Floransa içinde yaptım. İzlediğim videoları ve okuduğum yorumları anlatmama gerek yok herhalde. Konaklama yerleriyle olan mesajlaşmalarımı da. Gezi programını taslak olarak oluşturduktan sonra sıra şehirler arası yolculuklarımızı planlamaya gelmişti. Roma-Venedik, Venedik-Floransa, Floransa-Pisa ve Pisa-Roma tren biletlerini bir pusu edasıyla gün gün tren şirketlerinin sitelerinde takip etmeye başlamıştım. Satışa sunuldukları an tabiri caizse hemen biletlere çöküyor ve stratejimi oluşturuyordum. Bununla paralel olarak da ünlü tarihi yerlerin, müzelerin ve sanat merkezlerinin online biletlerini aylar öncesinden satın alarak programımızı daha da netleştiriyordum. Sonra tüm gezi boyunca aldığım biletlerin dijital barkodlu çıktılarını klasörledim ve hem bilgisayarıma hem de telefonuma yedekledim. Aynı zamanda klasik yöntemden tabii ki de vazgeçmedim, birer çıktılarını da dosyama koydum. Google'daki tüm sekmeleri iş akışıma uygun hale getirdim. Sürekli kullandığım sitelerin kısa yollarını klasörlerin içine attım. Her defasında bu siteleri aramaktansa elimi her attığımda orada olduklarını bilmek ayrı bir kolaylıktı. Günler ve aylar geçtikçe artık yürüyüş yollarını da netleştirdim. Çünkü bilmediğiniz bir ülkenin bilmediğiniz şehirlerinde kaybolmak istemezsiniz. Öncelikle şehirlerin resmi kurumlarının sitelerindeki metro ve ulaşım haritalarını inceledim. Burada Google Maps devreye girdi. A noktasından B noktasına olan rota, süre ve yer bilgilerini bu programdan almak işleri epey kolaylaştırdı. Hem rotamı oluşturdum hem de sokak görünümüne geçerek cadde ve sokakları bilgisayar başında sanal olarak gezdim. Tur programının sekteye uğramaması ve zaman kaybını engellemek için kapsamlı bir ulaşım rehberi de hazırladım. Gün gün hangi durakta hangi toplu ulaşım aracının kaç numarasına bineceğimizi ve ineceğimizi önceden belirledim. Hepsinin yer sekmelerini haritalar üzerinde işaretledim. Gezerken aç kalmak hiçbir gezginin istemeyeceği bir şey. Onun için şehirlerin en çok rağbet edilen restoran ve yeme içme yerlerini önceden haritalar üzerinde belirleyip rezervasyon sitelerindeki menü incelemeleri, müşteri yorumları ve YouTube videoları ile gezi programıma dahil ettim. Bir ülkeyi ve gezdiğiniz yerleri anlamak, bilgi sahibi olup önceden araştırma yaparak mümkün oluyor. Bunun için webde okuduğum makaleler, ekran karşısında izlediğimiz videolar gezimizin anlamlı hale gelmesinde büyük rol oynadı. Roma, Bizans, Vatikan ve Floransa özelinde geçmişten gelen kadim uygarlıkların hikayeleri
Rönesans dönemindeki ressam, heykeltıraş ve düşünürlerin ortaya koyduğu sanat eserleri gitmeden önce araştırılması ve sindirilmesi gereken en önemli konuların başında geliyordu. Ve tabii bilgisayar ve ekran başında geçen 6 aylık araştırma ve planlamanın içine bu videoyu oluşturmak için harcadığım emek ve zamanı anlatmasam olmazdı. Önce ekipman ve kurgu programlarımı gözden geçirerek işe başladım. Eksik gördüklerimi tamamladım. Önce nasıl bir hikaye anlatmalıyım onu düşündüm. Videoyu gün gün planladım. Her gün için o yerlerin önemini anlatan, kısa kısa içinde bilgi ve duygu barındıran metinler hazırladım. O metinleri sonra kendi stüdyomda mikrofon karşısında seslendirdim. Gezi sonrası farklı kameralardan gelen görüntüleri klasörleyerek iş akışımı hızlandırdım. Gezerken çekeceğim açıları ve planları gezi sırasında zaman kaybı yaşamamak ve "ah şunu da çekseydim" dememek için önceden bir çekim rehberi oluşturdum. İtalya kendine has yerel müzikleri içinde barındıran, aynı zamanda opera ve çok sesli müzik konusunda sayısız esere imza atmış dahi müzisyenleriyle meşhur bir ülke. Bilinen İtalyan müziklerini kullanmak yerine uzun zamandır üzerinde çalıştığım yapay zeka müzik üretim programı Suno'da geliştirdiğim müzikleri kullandım. Ve gerçekten aldığım sonuç harika oldu. Video izlenirliğinin daha güzel olması adına Google Studio programında ve başka üçüncü parti uygulamalar ile oluşturduğum mekan ve yol animasyonları, Hollywood filmlerinde yer almış İtalya'da geçen mekanlarla ilgili sahneler de gezi videomuza değer katan eklemeler oldu. Ve sonunda uçaktan inip İtalya havasını ilk kez soluduğumuzda anladık ki aylar süren bu titiz hazırlık aslında hayat boyu unutulmayacak o muazzam senfoninin sadece ilk provasıymış. Şimdi prova bitti, perde kapandı. Ama bu eşsiz hikayenin yankısı bizde bir ömür boyu sürecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.